Evet, Deepcool CG530 4F bilgisayar kasası masamızda. Aslında bu kasa bir yıl aşkın süredir piyasada. Hatta daha önce birkaç defa yakınlarım için de bu kasayla birlikte AM5 sistemler topladım. Hazır ikinci yayın sistemini de toplarken de bu kasayı kullanmaya karar verdim. Markalar oyuncuların panoramik ya da akvaryum kasa olarak adlandırdığı bu tarz kasalara olan eğilimine kayıtsız kalmadı ve çeşitlilik arttı. Ben de şahsen kendi ana sistemimde Lian Li Evo X-Large model benzer tipte kasa kullanıyorum. Bu yüzden kullanacağım ikinci sistemdeki kasayı da panoramik seçtim. Bu kasanın fanlı ve fansız olmak üzere iki farklı modeli var. Fansız olan modelinde 4F ibaresi yok. Sadece CG530 olarak geçiyor. 4F anlaşıldığı üzere kasa içerisinde 4 adet fan olmasından kaynaklanıyor. Bir de bu fanlar için RGB PWM hub barındırıyor. Bendeki görmüş olduğunuz gibi siyah olan versiyonu. Bir de bu modelin beyaz olan versiyonu bulunmakta. Kasa 420 mm uzunluğunda, 285 mm genişliğinde ve 399 mm yüksekliğinde. Üreticinin resmi internet sitesinde uzunluğun 440 mm olduğu yazıyor. Sanırım arkadaki bu çıkıntıdan dolayı 2 santim daha eklemiş olabilirler. Başka da bir ihtimal aklıma gelmedi. Kasanın ağırlığı ise 7 kilo civarında. Dual chamber, yani çift bölmeli bir kasa. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta RGB bileşenler tüm ihtişamıyla dururken PSU ve o kablo kalabalığı sığdığı sığmadığı endişesi olmaksızın arka tarafta duruyor. Benim sistem toplama konusunda en sevmediğim nokta kablolama kısmı. Neyse ki artık bu tarz çift hazneli kasalar çoğaldı. Direkt arka tarafa kabloları olduğu gibi bırakıp kapağı kapatıyorum. Kasanın ön ve yan kısmında 4 milimetre kalınlığında boydan boya temperli camlar bulunuyor. Yandaki cam arka tarafta bulunan 2 adet vida sökülerek ve cam biraz geriye doğru kaydırılarak kolayca çıkartılabiliyor. Ancak ön taraftaki cam için aynısını söyleyemem. Zira ön cam sağ ve sol tarafından toplamda 8 adet vida ile kasaya sabitlenmiş durumda. Sökülmek istendiğinde bu 8 adet vida ile tek tek uğraşılması gerekiyor. Kasanın arka kapağı ise mesh yapıda. Böylelikle kasada yanda konumlanan fanlar serin havayı kasa içerisine rahatlıkla çekebilirken PSU ise ihtiyaç duyduğu serin havayı rahatlıkla karşılayabiliyor. Böylece panoramik bir kasa olmasına rağmen mesh bir kasa gibi performans sunuyor. Yine bu arka kapakta 2 adet vida sökülerek rahatlıkla çıkartılabiliyor. Kasa ön panelde 1 adet USB-C, 2 adet USB 3.0, 1 adet 3,5 mm mikrofon ve ses jackı, 1 adet güç tuşu ve 1 adet LED tuşu barındırıyor. Bu LED tuşu ile birlikte dahili hub'a bağlı olan RGB bileşenlerin ışıkları değiştirilebiliyor. Ya da bu RGB ışıklandırmalar direkt anakart yazılımı üzerinden de değiştirilebilir. İç tarafa doğru baktığımızda kasa ATX boyutuna kadar tüm anakartları destekliyor. eATX desteği bulunmuyor. Anakart alanının arkasında yer alan boşluklar sayesinde MSI B650M Project Zero gibi arkadan kablolamalı anakartlar da bu kasada rahatlıkla kullanılabiliyor. Anakart tarafının üst kısmında yine iki tane geniş açıklık yer alıyor. Böylelikle işlemci güç besleme kabloları, fan ve radyatör kabloları geçirilebiliyor. Alt kısımda ise 3 tane geniş boşluk yer alıyor. Böylelikle ön panel kabloları, HD audio kabloları ve ekran kartı güç kabloları da geçirilebiliyor. Ancak bu kasayla birlikte ATX boyutunda bir anakart kullanacaksanız, alttan geçirmeyi planladığınız kablolar varsa anakartı kasaya monte etmeden önce geçirin. Zira anakart montajından sonra geriye çok dar bir alan kalıyor. Ancak MATX ya da Mini ITX anakart kullanacaksanız herhangi bir sorun yok. Anakart çevresinde kablolamalar için yeterli büyüklükte kanallar olsa da bu kanallarda kauçuk desteği bulunmuyor. Bu taraftaki açıklıklardan arka taraftaki kablo kalabalığı görünebiliyor. Ekran kartında ise kasa 41 santimetreye kadar uzunluğu destekleyebiliyor. 7 adet ekran kartı genişleme yuvasıyla birlikte çoklu grafik kartı kurulumlarına da olanak sağlıyor. Ancak kasada ekran kartlarının dikey olarak konumlanabileceği bir yuva ya da dahili bir dik tutucu braket bulunmuyor. Gelelim fan bölümüne. Üst tarafta 3 adet 120 mm ya da 2 adet 140 mm. Yan tarafta yine 3 adet 120 mm ya da 2 adet 140 mm. Arka tarafta sadece 1 adet 120 mm. Alt tarafta ise sadece 3 adet 120 mm fan desteği bulunuyor. Arka ve alt tarafta 140 milimetre fan desteği bulunmuyor. Sıvı soğutma radyatör desteğinde ise üst tarafa 360 milimetreye kadar tüm boyutlardaki radyatörler, yan tarafa 280 milimetreye kadar tüm boyutlardaki radyatörler, alt tarafa ise sadece 120, 240 ve 360 milimetre boyutlardaki radyatörler konumlandırılabiliyor. Kasanın arka tarafında radyatör desteği bulunmuyor. Kule tipi soğutucu tarafında ise 160 milimetreye kadar olan yükseklikleri destekliyor. Kasa, üstte, yanda ve altta düzgün bir hava akışı için yeteri kadar mesh alan barındırıyor. Üst ve alt tarafta kolayca çıkabilen manyetik toz filtreleri de yer alıyor.
Ancak bu filtreler yandaki fanların ve güç kaynağının hava alacağı arka kapaktaki mesh bölümde maalesef bulunmuyor. Kasa içerisindeki dahili fanlar 3000 adreslenebilir RGB yapıda. Bu fanların kenarlarında ve göbeğinde sonsuzluk teması bulunuyor. Yan taraftaki 3 adet fan reverse, yani ters bıçak fanlar. Böylece kasa içerisine hava çekilirken fanların arkasını değil ön yüzeyini görüyoruz. Reverse fanları seviyorum. Bu tarz panoramik kasalarda görselliği bozmadan performans almamızı sağlıyorlar. Kasa içerisindeki dahili fanların özellikleriyle ilgili ne Deepcool'un resmi internet sitesinde ne de ürünün kutusunun içerisinden gelen bilgilendirici kağıtlarda bir şey yazmıyor. Ben de bu bilgileri almak için Deepcool'la yazıştım. Ve fanların hidrolik rulmana sahip olduğunu, dakikada 800 ila 1600 devir yaptığını, CFM değerinin 52 olduğunu, hava basıncının 1.8 ile 2 mm HKO değerinde olduğunu ve 27 desibellik bir gürültüyle çalıştığını öğrendim. Yani ortalama performansa çalışan fanlar diyebiliriz. Ek olarak Deepcool bu fanları ayrıca satmıyor. Yani kasanın alt tarafına ya da üst tarafına koymak için ben bu fanlardan ekstra alayım, görsel bir uyumluluk sağlayayım derseniz Deepcool'da bunun bir karşılığı yok. Ben de kasanın alt tarafında konumlandırmak için Jungle Leopard markasının Prism 4 Max model üçlü reverse fan setini satın aldım. Hem tip olarak hem de performans olarak hemen hemen aynı diyebilirim. Depolama desteğinde ise kasada 3.5 inç hard diskler için 2 adet, 2.5 inç SATA SSD'ler için ise 3 adet alan bulunuyor. 1 adet 3.5 inç hard diski ve 2 adet 2.5 inç SSD'yi arka taraftaki modüler alana, yine 1 adet 3.5 inç hard disk ve 1 adet 2.5 inç SSD'yi ön alt tarafta bulunan fan yuvalarının olduğu alana takabilirsiniz. Ancak ön alt tarafa disk takılmak istenirse alt tarafa takmak için planlanan fanlardan birinden feragat edilmesi gerekiyor. Ayrıca arka taraftaki disk alanı modüler yapıda. Eğer disk monte edilmeyecekse vidaları sökülerek rahatlıkla çıkartılabilir. Ben kasaların her zaman güncel bileşenlerle test edilmesi taraftarıyım. Ancak maalesef elimde güncel bileşenlerden oluşan bir test sistemi bulunmamakta. Malum RAM fiyatlarından dolayı yayını vereceğim bilgisayara AM4 sistem kurdum. Ancak önceki aylarda yakınlarım için bu model kasayla birkaç defa AM5 sistem toplamıştım. Ve gerçekten soğutma performansı mesh kasaları aratmayacak düzeydeydi. Gelelim kasanın artı ve eksi yönlerine. Artı yönleri, kasanın hava akışı yeterli. Soğutma bileşenleri için yeteri kadar alan var ki custom sıvı soğutma kurulumlarına da olanak sağlıyor. Güncel sistemler için sorunsuzca kurulum yapılabilir. Malzeme kalitesi ucuz hissettirmiyor. Fanla gelmesi de avantaj sağlıyor. Eksi yönleri ise kablo kanalları için kauçuk desteği bulunmuyor. Bu tarz kasalarda artık sürekli olması gerekir diye düşünüyorum. Tüm mesh alanlarda örneğin kasanın yan kapağında toz filtresi bulunmuyor. Ön camı çıkartmak çok zahmetli. Bu daha kolay olabilirdi diye düşünüyorum. Deepcool kasa fanlarını ayrıca satmıyor. Uyumlu fan istiyorsak ekstra zaman harcayıp başka markalardan araştırmamız gerekir. Ayrıca ekran kartlarını dikey olarak konumlandırmak için bir braket ya da yuva bulunmuyor. Eğer bir puanlandırma yapacak olsak benim puanım bu kasaya 10 üzerinden 7 olurdu. Evet arkadaşlar, siz bu kasa hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, beni ücretsiz bir şekilde desteklemek için ise kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.